Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şeyh Mualla tarifimi paylaşmak istiyorum. Hatay yöremizin nefis bir lezzeti, mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 1 su bardağı yeşil mercimek kullanıyorum. Yeşil mercimeklerimi 20 dakika suda bekletiyorum. Birkaç kez yıkadım ve suda bekletiyorum. Daha sonra suyunu süzdüm, tencereme aldım. 1 su bardağı suyla mercimeklerimi suyunu çekene kadar pişiriyorum. Dikkat edin, yanmasın, kısık ateşte suyunu çektirin. Bu arada 3 tane patlıcan kullanıyorum ve patlıcanlarımı hazırlayacağım. Patlıcanlarımın baş kısmını kestim. Alacalı soyuyorum patlıcanlarımı. Patlıcanımı 3'e bölüyorum. Çünkü bu bayağı bir uzun patlıcan. Eğer kısaysa 2'ye de bölebilirsiniz. Uzun uzun kesiyorum patlıcanlarımı. Hazırladığım patlıcanları bir kabın içerisine alıyorum. Tuzlu suda bekleteceğim. Tuz atıyorum. Üzerine geçecek kadar da su ilave edip 30 dakika tuzlu suda bekletiyorum. Acı suyunun çıkması için bu işlemi uyguluyoruz. Üzerine kapak kapattım ki patlıcanlar içinde kalsın. Bu arada bakın mercimekler de suyunu çekti. Gayet güzel hazırlanmış. Kapağını kapatıp kenarda onları dinlenmeye bırakıyorum. Ve ben malzemelerimi hazırlayacağım. Bir tane kuru soğan iri iri doğruyorum. Bir tane kapya biber. Onları da videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. 3 tane domates kullanıyorum. Kabukları soyulmuş domates. Kabuklarını atmayın. Daha sonra suyunu sıkıp kullanacağız çünkü. Haşlanan mercimeklerimi ilave ediyorum. Zaten tam pişmedi. Bir kısmı da yemeğimiz pişerken pişecek. Domatesimi, kırmızı biberimi ilave ediyorum. Bir tane soğan doğramıştım. Onları da ilave ediyorum. Bakın 2-3 diş böyle sarımsak ilave ettim. Tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Bakın tenceremin dibine patlıcanlarımdan dizdim. Patlıcanlarımı yıkayıp süzdüm güzelce. Hazırladığım harcın 1/3'ünü patlıcanların üzerine yaydım. Tekrar üzerine patlıcan diziyorum. Kalan harcımın yarısını tekrar onun patlıcanların üzerine döküyorum. Tekrar patlıcan diziyorum. Kalan harcımın tamamını da en üstüne döküyorum. Bakın böyle 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ilave ettim. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bakın domatesin kabuklarını tuzlu suda ovup suyunu çıkardım. O suyu da ilave ettim. Hiç su ilave etmeden pişireceğim. Kendi suyunda pişecek. Ocağıma aldım. Bakın 1 yemek kaşığı da domates salçası azıcık suyla açtım ve üzerine gezdiriyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Mutlaka kısık ateşte olsun. Çünkü hiç su ilave etmiyoruz. Kendi suyunu da pişireceğiz. İyice suyunu çekene kadar o kendi suyunu bırakıyor. Daha sonra kendi suyunu çekene kadar pişirdim. Bakın kontrol ediyorum patlıcanlarım. Gayet güzel pişmiş, yumuşamış. Ocağımın altını kapatıyorum. Kapağını kapatıp bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Çok güzel bir zeytinyağlı yemek oluyor. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dikdörtgen borcama aldım. Soğuduktan sonra da servis ediyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında karnabahar tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 1 kilo karnabahar kullanıyorum. Çiçeklerini ayırdım, yıkadım güzelce. Su dolu tencereme alıyorum. Karnabaharlarım yumuşayana kadar pişireceğim. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da süt ilave ediyorum. Karnabaharlar haşlanırken çıkan nahoş kokuyu alması için. Kontrol ediyorum. Karnabaharlarım yumuşamış. Artık ocağımın altını kapattım ve süzdüm karnabaharlarımı. Dikdörtgen borcama alıyorum. Böyle iri olan karnabaharları bıçakla bölüyorum. Çok da küçültmenize gerek yok.
Kaseme 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber ve karabiber ilave ettim. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. 2 tane yumurta ilave ettim. İyice karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı un ilave ettim. Yarım demet maydanoz, yarım demet pazı, 2-3 dal da taze soğan ilave ettim. İnce ince doğradım hepsini. Karıştırdım. Hazırladığım karışımı karnabaharların üzerine döküyorum. Karıştırıyorum. Fırınıma gönderiyorum. Bir 20 dakika kadar fırınımda pişti. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. 100 gram kadar kaşar peyniri ve tekrar fırına verdim. Üzeri kızarana kadar fırınımda pişirdim. Fırında karnabahar tarifimiz hazır. Biraz dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Sıcak sıcak servis edin. Sıcak sıcak çok daha güzel oluyor. Dilimliyorum. Tabağıma aldım. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık nefis bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurtalı ıspanak tarifimi paylaşmak istiyorum. Çok pratik, kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Bir tane soğanı iri iri doğradım. Üzerine biraz sıvı yağ aldım. Kavuruyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Onu da biraz kavuracağım. Hazırlaması çok kolay bir yemek. Hem de çok lezzetli. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Ispanaklarımı iyice yıkadım. Doğradım. Suyun içerisinden alıyorum ıspanaklarımı. Süzmedim. Biraz suyunu sıktım sadece. O şekilde ilave ettim tencereme. Kapağını kapattım. Hafif öldüler bakın. Karıştırıyorum şimdi. Ara ara karıştırıyorum. Yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Kendi suyunda kısık ateşte ıspanakları pişiriyorum. Tekrar kapağını kapattım. Birkaç dakika daha pişirdim. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Ispanaklarım yavaş yavaş pişmeye başladı. Artık kapağını kapatmıyorum bu aşamadan sonra. Kapağını kapatmadan kavuracağım ıspanakları. Biraz tuz ilave ettim. Sizler tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ilave ettim. Karıştırdım. Ispanaklarım yeterince pişti. Üzerine yumurtamı kıracağım. Yumurtalarım için yer açıyorum. Bu şekilde. Sizler kişi sayısına göre istediğiniz yumurtayı istediğiniz kadar kırabilirsiniz. Ben 5 tane kıracağım. Açtığım yerlere yumurtamı koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Yumurtalarımızın beyazı pişene kadar pişiriyorum. Yumurtalarımızın beyazı pişti. Yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şekilde hazırlayacağız yemeğimizi inşallah. Şimdi bakın 3 tane patlıcanım vardı. Bir tanesini sizler için bıraktım. Bakın böyle büyükse patlıcanlarınızı ortadan ikiye bölüyorsunuz. Yıkadım, alacalı soydum.
Daha sonrasında da parmak büyüklüğünde bölüyorum. Bakın bu şekilde. Şunu bir kez daha bölmek istiyorum. Bakın böyle bölüp hazırlıyorum. Bakın böyle. Patlıcanlarımı bakın böyle kabıma aldım. Tuzladım. Tuzda bekletiyorum. Tuzda bir 5 dakika tuzlu bir şekilde bekletip sonra yıkıyorum. Bakın böyle karıştırdım. Bu şekilde 5 dakika bekletiyorum. Yani tuzlu suda yarım saat bekletmek yerine bu şekilde 5 dakika bekletiyorum ve yıkıyorum. Patlıcanlarım tuzda beklerken bizler de liman bayıldığının soğanı, domatesi ve biberini hazırlayacağız. Şeklinde ikiye böldüm. Bakın böyle. Piyazlık doğradım. Şimdi soğanlarımı biraz tuzda ovmak istiyorum. Şöyle biraz tuz serpiyorum. Yarım çay kaşığı kadar. Şöyle kaşığımla bastırarak soğanlarımı tuzla güzelce ovacağım. Soğanlarımı da iyice karıştırdım bakın. Şimdi şöyle 4 tane doğradığım, küçük küçük kabuklarını soyup doğradığım domatesimi ilave ediyorum. Domatesleriniz büyükse 2 tane de yeterli gelebilir ama benimkiler orta boy domatesti. Ben 4 tane koydum. Domates bol olmalı zaten. Domatesi, soğanı, liman bayıldığının bol olmalı ki güzel, lezzetli olsun. Çok kolay hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Yazın sıcak havalarda da serin serin yiyebileceğiniz harika bir zeytinyağlı. Tavsiye ediyorum sizlere. Mutlaka deneyin. Şimdi bakın böyle ince doğranmış 4-5 tane biberim var. İsterseniz Charleston biber, isterseniz sivri biber. Fark etmez, hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bakın şöyle birkaç diş, 3-4 diş de sarımsağım var. Onları da doğradım. Biraz ezdim sarımsaklarımı hafif. Sonra doğradım. Bakın böyle iyice karıştırıyorum. Soğanıma zaten tuz atmıştım. Çok az bir şey daha tuz atacağım. O da domates ve biberlerimi tatlandırmak için. Şöyle bir çay kaşığı kadar atabiliriz. Şöyle bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Seviyorsanız biraz daha ilave edebilirsiniz. Bakın şöyle nane. Ben çok yakıştırıyorum. Damak tadınıza göre istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz aslında. Şöyle bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Ben yemeklerde salçayı da seviyorum. Şöyle salçamı ezeceğim iyice. Karıştıracağım. Baharatları da karışsın. İyice karıştır. Evet, hazır şu anda. Şimdi patlıcanlarımı süzeceğim. Tencereme dizeceğim. Patlıcanlarımı yıkadım, süzdüm. Bakın. Şimdi tencereme aldım. Patlıcanlarımı tencereme bu şekilde diziyorum. Böyle. Bakın böyle üst üste gelecek şekilde diziyorum patlıcanlarımı. Patlıcanlarımı tuzlayacağım biraz. Yemeğimin tuzsuz olmasını istemiyorum. Şimdi hazırladığımız soğan, domates, biber karışımını güzelce üzerine döküyorum. Yemeğimizi karıştırmadan pişireceğiz. Bakın böyle iyice yayıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şu anda bile harika kokusu yayıldı eve. Mis gibi kokuyor. Şimdi yarım su bardağı kadar su ilave edeceğim. Hatta 1 su bardağı. Şöyle domatesli hazırladığım soslu kasemin içerisine 1 su bardağı suyumu aldım.
şöyle üzerine gezdiriyorum. Bu kadar suyla pişireceğiz. Başka su ilave etmiyorum. Şöyle yarım çay bardağı üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi ocağıma alıyorum. Ocağıma aldım. Bakın ilk 5 dakika bu şekilde kaynamaya başladı yüksek ateşte. Şimdi ocağımın altını kısacağım ve 15 dakika pişmeye bırakacağım. Kapağı kapalı bir şekilde. Ara sıra tabii kontrol edin. Dibine tutmasın. Kapağımı kapatıyorum. 15 dakika pişmeye bırakıyorum. Bakın arkadaşlar, yemeğim 30 dakikadır ocağımda kısık ateşte pişiriyorum. Bakın suyu çok az kaldı gördüğünüz gibi. Suyunun biraz daha kıvam almasını istiyorum. O yüzden ocağımın altını açacağım ve kapağı açık bir şekilde yüksek ateşte birkaç dakika suyunu kıvam alana kadar pişireceğim. Bakın zaten suyumuz az kalmış. Hafif birazcık daha böyle birkaç dakika daha kıvam alsın. Ocağımın altını kapatıyorum. Yemeğimi de çok karıştırmıyorum şöyle. Bakın yemeğim suyu iyice kıvamını aldı. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını da kapatıyorum. Ve yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Evet, İmam Bayıldı tarifim hazır. Patlıcanlarımı bakın tuzlu suda bekletiyorum. Bu şekilde doğradım patlıcanlarımı. Tuzlu suda 15-20 dakika bekleteceğim. Güzelce yıkayıp süzeceğim, kullanacağız. Güveç tencereme sıvı yağımı aldım. Tenceremi ocağıma aldım. Ocağımın altı açık şu anda. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımızı bakın bu şekilde yarım ay şeklinde doğradık. Piyazlık. İki diş de sarımsağım var. Onları da bakın şöyle 2'ye 3'e böldüm. İçerisine attım. Şimdi sarımsak ve soğanlarla birlikte kavuracağız. Domateslerimi ve biberlerimi de doğradım bakın. Domateslerimi ve biberlerimi uzun uzun doğradım. Bu şekilde. Şu şekilde uzun uzun. Domateslerimi ise küp küp doğradım. Biberlerimizi uzun, domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Soğanlarımızı biraz kavuruyoruz. Bakın birkaç dakika kavuracağız. Soğanlarım birkaç dakika kavruldu. Şimdi içerisine biberlerimi ilave ediyorum. Birkaç dakikada biberlerle beraber kavuracağım. Yazın en hafif ve en lezzetli yemeği. Harika bir lezzet oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım denersiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bir iki dakikada bu şekilde kavuracağım. Şimdi biberlerim ve soğanlarım yeterince kavruldu salçamla birlikte. Artık patlıcanlarımı ilave edebilirim. Patlıcanlarımı süzdüm. Tencereme ilave ediyorum. Ocağımın altını kıstım. Patlıcanlarım biraz kavrulana kadar pişireceğim. Bakın bu şekilde bırakıyorum patlıcanlarımı. Üzerine kapağını kapatıyorum. Kısık
Kısık ateşte patlıcanlarım hafif ölene kadar pişireceğim. Bakın şöyle bir karıştırdım patlıcan yemeğini. Altı üst ettim. Altındaki biberler, soğanları böyle üstte aldım. İyice çünkü dibine tutmasını istemiyorum. O yüzden ara sıra karıştırıyorum. Bakın bu şekilde ara sıra karıştıracağım. Patlıcanlarım bakın hafif zaten ölmeye başladı. Birkaç dakika daha kavuracağım patlıcanlarımı. Patlıcanlarım yeterince kavruldu. Üzerine bakın 5 tane doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Bakın kapağını kapatacağım. Birkaç dakika sonra karıştıracağım. Bakın patlıcanlarım, domateslerim 1-2 dakikadır bu şekilde. Bakın hafif sulanmaya başlamış. Şimdi karıştırıyorum. Domateslerimle birlikte 1-2 dakika daha kavuracağım. Güveç tenceresi kullanıyorum. Güveçte patlıcan yemeği gerçekten çok lezzetli oluyor. Denedikten sonra sizler de göreceksiniz. Kapağını kapatıyorum. 1-2 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Bakın 1-2 dakikadır kavruluyor yemeğim. Bakın hafif de sulandı. Artık yemeğimin suyunu ilave edeceğim. Yemeğime sıcak su ilave ediyorum. Bakın bu şekilde kaynar su ilave ediyorum yemeğime. Çok fazla su koymayacağım. Sulu olmasını istemiyorum. Bakın bu şekilde suyu yeterli gelecektir. Yani hafif patlıcanlarımızla bir gibi düşünebilirsiniz. Hatta biraz daha altında. Bakın bu şekilde. Şimdi tuzunu vereceğim. Tuzumu ilave ediyorum. Siz tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi kapağını kapatacağım. Ocağımın en küçük gözüne alacağım. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Kapağını kapatıyorum. Ocağımın en küçük gözüne alıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, güveç yemeğim pişti. Ocağımın küçük gözünde kısık ateşte tam 1 saat 20 dakika pişirdim. Üzerine baharat ilave ettim. Karışık baharatımız var. Ondan ilave ettim ama sizler istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Ya da etmeyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Yemeğim hazır. Şimdi yemeğimi servis edeceğim. Servis tabağıma aldım yemeğimi. Güveçte patlıcan yemeğimiz hazır. Merhabalar. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kara lahana yemeği tarifimi paylaşmak istiyorum. Karadeniz bölgesinde Rize'nin nefis bir lezzeti. Kara lahanalarımı doğradım ve haşladım. Süzdüm. Tencereme bir tane soğan aldım. Kara lahanamızı haşlamamızın sebebi acı suyunun çıkması için. Çok fazla haşlamıyorum. 1-10 dakika kadar haşladım sadece. Zaten yemeğimizi pişireceğiz. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Süzdüğüm lahanalarımı ilave ediyorum. Ben sadece 1 bağ lahana kullandım. İsterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Ben çok fazla yapmadım. Sadece 1 bağ kullandım. 1 su bardağı barbunya kullanıyorum. Ben taze barbunya kullandım.
O yüzden haşlamadım. Eğer isterseniz haşlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı mısır kırması kullanıyorum. Mısır kırmasını pazarlarda veya aktarlarda bulabilirsiniz. Bir parça iç yağ ilave ettim. 1 yemek kaşığı mısır unu ilave ettim. 3 tane de acı biberden ilave ediyorum. Acı süs biber. Acı çok güzel oluyor. Yeteri kadar tuz ilave ettim. Biraz da su ilave ediyorum. Düdüklü tencerede pişireceğim için suyunu çok fazla koymuyorum. Çok az salça ilave ediyorum. Ben salçalı seviyorum. İsterseniz salça ilave etmeyebilirsiniz. Biraz daha su ilave ettim. Çünkü mısır unu da koydum. Koyulaşacaktır. Biraz daha ilave ettim. Tenceremin kapağını kapatıyorum. 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.